Şöyle bir düşünün, binlerce yıldır dilden dile dolaşan bir hikaye var. Acaba insanlığın gördüğü en büyük mucizelerden biri mi bu, yoksa çok iyi kurgulanmış bir efsane mi? Bugün, inancın ve bilimin sınırlarını zorlayan o anı, denizin yarılmasının mercek altına alıyoruz. Bu destansı anlatının ardında yatan gerçek ne olabilir? Peki ama Kızıldeniz'in suları gerçekten hani filmlerde gördüğümüz gibi ikiye ayrıldı mı? Bu soru var ya sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda bir tarih ve bilim bilmecesi. Gelin bu gizemin katmanlarını birlikte aralayalım ve kanıtların bizi nereye götürdüğüne bir bakalım. Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim. Yani bu hikayenin ilk anlatıldığı o kutsal metinlere. Çünkü bu olay birden fazla kutsal kitapta merkezi bir yer tutuyor ve her bir anlatı bize farklı bir ipucu sunuyor olabilir. İşte o an. Tevrat'ın çıkış kitabında geçen bu ifade, olayın en can alıcı anını adeta zihnimize kazıyor. Suların bir duvar gibi yükseldiği o inanılmaz sahne, bu sözlerle ölümsüzleşiyor. Gördüğünüz gibi farklı metinler ama özünde aynı mucizevi olay var. İlahi bir müdahale, bir halk kurtuluyor ve peşlerindeki zalim ordu sulara gömülüyor. Ama durun, burada çok ilginç bir detay var. Kur'an'ın Firavun'un cesedinin bir ibret olarak korunacağını söylemesi. Bu detayı lütfen aklınızın bir köşesine yazın çünkü birazdan buraya geri döneceğiz. Şimdi araştırmamızda öyle bir noktaya geliyoruz ki, popüler imajı sarsabilecek, dil bilimsel bir detaya bakacağız. Her şey, orijinal İbranice metinde geçen tek bir ifadeyle başlıyor aslında. Yan Suf. Bütün tartışma, bu iki kelimenin binlerce yıldır nasıl çevrildiği üzerine kurulu. Ve işte, gizemin anahtarı tam da burada. Yüzyıllar boyunca Kızıldeniz diye çevrilmiş olsa da İbranice'deki suf kelimesi kırmızı demek değil. Anlamı ne biliyor musunuz? Sazlık ya da kamış. Yani Sazlıklar Denizi. Bu çeviri bütün resmi değiştiriyor. Belki de olay devasa bir denizde değil de çok daha sığ, bataklık gibi bir gölde yaşandı. Ve işte bu küçük detay doğal bir açıklama arayışının kapısını sonuna kadar aralıyor. Peki, metinleri bir kenara bırakıp biraz da somut kanıtlara, fiziksel dünyaya dönelim. Bu kadar büyük bir olayın kumda bırakılmış bir izi, herhangi bir arkeolojik kanıtı var mı? İşte bu noktada Mısır'ın en ünlü arkeologlarından birinin bu net ifadesi şüpheci görüşün temelini oluşturuyor. Arkeolojik kayıtlardaki bu sessizlik gerçekten de en büyük zorluklardan biri. Düşünsenize, Mısır gibi tarihteki her şeyi, yani her hasadı, her savaşı, her detayı titizlikle kaydeden bir medeniyet, neden bu kadar devasa bir olayı, yüz binlerce kölenin kaçışını ve koca bir ordunun denizde yok olmasını kayıtlarına geçirmemiş olsun? İşte bu sessizlik, tarihçiler için en büyük soru işareti. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Hani az önce Kur'an'da Firavun'un bedeninin korunacağından bahsetmiştik ya. İşte bazı araştırmacılar bu gibi bulguların Kur'an'daki o ifadeyle bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor. Elbette bu doğrudan bir kanıt değil ama inananlar için üzerinde durulması gereken önemli bir bulgu olduğu kesin. Peki ya bu olayın arkasında doğaüstü bir güç değil de doğanın ta kendisi varsa, şimdi bilim insanlarının bu imkansız gibi görünen olayı açıklamak için ortaya attığı teorilere bir bakalım. Evet, soru bu. Doğal bir olay, bir mucizeyi açıklayabilir mi? Özellikle de olayın o Sazlıklar Denizi gibi sığ bir yerde geçtiğini varsayarsak, acaba doğa olayları böyle bir etkiyi yaratabilir miydi? Bilim dünyası bu konuda 4 ana teori üzerinde duruyor. Güçlü bir rüzgarın yarattığı çekilme, volkanik bir tsunami'nin etkisi, sıra dışı bir Medcezir olayı ve hatta bir optik yanılsama, yani serap. Gelin şimdi her birine daha yakından bakalım. Bu belki de en popüler bilimsel açıklama. Düşünün, saatlerce süren fırtına şiddetinde bir rüzgar. Eğer olay gerçekten de sığ bir Sazlıklar Denizi'nde geçtiyse, bu rüzgarın suları geri iterek geçici bir yol açması fiziksel olarak tamamen mümkün. Bir diğer çarpıcı teori ise bizi antik dünyadaki dev bir felakete götürüyor. Biliyorsunuz, bir tsunami'den hemen önce sular aniden kilometrelerce çekilir. Bu bilinen bir gerçek. Belki de İsrailoğulları tam da bu çekilme anında karşıya geçti ve peşlerinden gelen Mısır ordusu geri dönen o dev dalgalar tarafından yutuldu. Bu teori ise olayı bir mucizeden çok, stratejik bir dehanın eseri olarak görüyor
Buna göre Hazreti Musa, bölgenin gelgitlerini çok iyi biliyordu. Nadir görülen, suların olağanüstü çekildiği bir anı kollayıp halkını karşıya geçirdi. Bölgeye yabancı olan Mısır ordusuysa geri dönen suların zamanlamasını hesaplayamadı ve tuzağa düştü. Gördüğümüz gibi her teorinin kendi içinde bir mantığı var değil mi? Rüzgar, volkan, gelgit, hiçbiri tek başına hikayedeki her detayı mükemmel bir şekilde açıklamıyor belki. Ama bir araya geldiklerinde bize olası senaryolar sunuyorlar. Belki de cevap bu teorilerden birinde ya da kim bilir birkaçının birleşiminde gizlidir. Peki, tüm bu teorilere, kanıt eksikliğine rağmen bu hikaye neden binlerce yıldır insanlığı bu kadar büyülüyor? Belki de asıl sormamız gereken soru nasıl olduğu değil, bu hikayenin bizim için ne anlama geldiği. Belki de bu hikayenin asıl gücü kanıtlanabilir olmasında değil de tam tersine binlerce yıldır insanlığın kendine sorduğu o en temel soruları içinde barındırmasında yatıyor. İnanç nedir? Kader nedir? Kurtuluş ve evrenin gizemleri. Bu söz durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Bilim, nasıl sorusunun sınırlarına dayandığında, karşısında genellikle felsefenin ve inancın alanına giren o daha derin neden sorularını bulur. Denizin yarılması hikayesi de tam olarak bu kesişim noktasında duruyor. Sonuçta denizin yarılması hikayesi bize kesin cevaplar vermekten çok doğru soruları sormamız için bir davetiye çıkarıyor. Belki de bir hikayenin gerçek değeri kanıtlanabilir olup olmamasında değil, bizi inanç, tarih ve doğanın o muazzam gücü hakkında ne kadar derin düşündürdüğündedir. Cevap ne olursa olsun bu hikaye bize sormaya devam etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.